Neyi gösteriyorum yalnız? Burayı gösterecektim. Benim kitaplarım nerede? Burada. Bugün arkadaşlar shutdown için dans videosu çektim. O yüzden makyajım var. Makyajım var ama motivasyonum yok. Yani her an masadan kalkıp yatabilirim yani. Çalışmak istemiyorum şu an. Çalışmak zorundayım. Şimdi defterime başlıyorum. İlk sayfasına resim çizeceğim. O yüzden boş bırakıyorum. İkinci sayfasında belki kendime not falan yazarım. Şimdi buradan başlıyorum. Aylar öncesinde çalışmıştım birinci ünitesine. O yüzden böyle yazılı yani. Çok uğraştırmayacak. Ama unuttum tabii her şeyi. Hemen bir başlık atalım. Turuncuyla. Çigop. Bu arada uzun zamandır okuma falan yapmadığım için büyük ihtimal berbat okuyacağım. 사람들의 직업과 하는 일에 대해 듣고 말하기. Tamam. Bu arada size benim study mate'lerimi göstermeyi unuttum. Görünüyor mu şu an acaba? Umarım parlamıyordur. Benim study mate'lerim. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 아피아 씨는 학생이에요? 아니요, 저는 학생이 아니에요. 요리사예요. 네, 저는 회사에 다녀요. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptığımı açıklayacağım size. Gönül isterdi ki buraya şarkı koyayım ama maalesef YouTube buna izin vermiyor. Kitaba göre gidiyorum ben. Mesela bu kitapta ilk bir konu hakkında diyalog oluyor. Diyaloğun içinde konuda geçen kelimeler ve gramer olduğu için diyalogla birlikte daha iyi anlayabiliyorsunuz. O yüzden ben ilk olarak bu diyaloğu yazıyorum. Daha sonrasında o konu hakkındaki kelimeleri defterime geçiriyorum bu şekilde. Sonrasında bunları 5'er defa yazıp ezberleyeceğim. Bu şekilde yazıyorum. Sonrasında da ilk grameri yazıyorum ve ilk olarak açıklamasını yapıyorum aşağısına. Sonra kitaptaki örnek cümleleri birebir defterime geçiriyorum. Daha sonrasında bu yazdığım kelimeleri ve grameri kullanarak kendi kendime 5'er cümle kuracağım. Bu şekilde konuyu anlamış oluyorsunuz. Şimdi ben ilk konuyu yazdım. Kelimelerini falan da yazdım da. Canım hiçbir şey istemiyor arkadaşlar. Dizi mi izlesem acaba? Korece çalışmak, Korece dizi izlemek. Yani insanlar dizi izleyerek dil öğreniyor değil mi? 9살이니 이틀에 한 번은 해야 합니까? 혼례를 치르시면 20대가 되시니 그에 맞는 방중 절도율을 지키시면 되겠습니다. 자. Şimdi ikinci gün diye başlattım ama birinci günle ikinci gün arası bir 10 gün falan var yani. Arkadaşlar dedim 10 gün geçti ve planladığım şeyleri yapamadım. Böyle nasıl desem. 8 haftalık bir planım vardı ya. Onun bir haftası çöpe gitti. Çünkü biraz kötü hissediyordum. O yüzden Korece çalışmayı bırakın normal gündelik şeyleri bile yapamaz oldum. 2 konu çalıştım Korece'ye. Fakat şu an ne çalıştığıma, hangi konu olduğuna falan onlara hiç girmeyeceğim. Diğer videoda anlatırım. Onun yerine hayatımda neler olduğunu, neler yaptığımı falan anlatayım. Neler yaptım? 2 tane kitap bitirdim bu sıkıntılı dönemde. Hemen incecik bir tanesi. Franz Kafka'nın Dönüşümü. Kitabın sonunu uyurken okuduğum için anlamadım yani. Daha uykularken dedim ki böyle yani ne alaka falan deyip kapattım. Uyumaya devam ettim. Onu anlamadım, o yüzden bir araştırma yapmam gerekiyor. Sonra da Bir Katilin Güncesi, Kore edebiyatına bir kitap. O da yani çabuk okunan bir kitaptı. Bu ikisini okudum. Sonra 3 tane yeni diziye başladım, tamam mı? Şimdi bir tanesini 5. bölümde bıraktım. Bir tanesini 2. bölümde bıraktım. Bir tanesinde ilk bölümünü bitiremedim bile. Yani gerçekten bir şey izlemeye bile odaklanamaz hale geldim. Sonra karşıma bir tane video çıktı. Bir tane dizinin bir sahnesi çok ilgimi çekti. Ben gidip izledim ve gerçekten çok çabuk bitirdim. Hatta
güncel bir dizi olduğu için dün yeni bölüm gelmişti. Hemen onu izleyeceğim bu videoyu kapattıktan sonra. Silent, Japon dizisi. Onun ana oyuncusunu, ana karakterini bayağı sevdim. Diziyi de izlemek isteyenler izleyebilir bu arada. İlk bölümü falan bayağı dramatik. Ben gerçekten ağlamaktan izleyememiştim. Ama sonrasında güzel oluyor. Ayrıca o ana karakterin diğer dizisine de baktım ama o biraz çerezlik bir dizi, yani çok ciddiye alınacak bir şey yok. Onu da izledim. Böyle yani. Yaptıklarım bu kadar. Motivasyonum ancak bunlara yetti. Yani her şeyi erteliyorum ve çok büyük bir sıkıntı bu benim için. Bunu yenmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama bu arada ben ilk videoyu çekerken, yani ilk günü çekerken şunu fark ettim ki ders çalışırken video çekmek çok büyük bir hataydı. Yani dikkatimi asla derse, o konuya veremedim. Sürekli açılar, işte videoyu nereden çeksem, neyi çeksem falan diye düşündüm. O yüzden asla verim alamadım ben o konuda. Ders çalışırken video çekmeyeceğim. Yani çalıştığım şeylerin özetini geçebilirim, anlatabilirim size. Bilmiyorum, ileriki zamanda belli olacak ne yapacağım. Bu şekilde.